8'e sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor. Şimdiki konuğumuz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprak. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim, sağ olun. Sizler de iyisiniz. Bizler deyiz. Çok sağ olun. Teşekkürler. Hocam şeffaf plak tedavileri nelerdir? Biz şeffaf plak tedavilerini dişleri düzeltmede kullanıyoruz. Eskiden bir ortodontik tedavi yöntemi olan teller, braketler ve aparatlar kullanıyorduk. Dişlerin üzerine tek tek yapıştırılan teller dişleri, bizim yamuk dişlerimizi düzeltiyordu. Fakat artık teknolojinin gelişmesiyle biz teller yerine görünmeyen, çok daha rahat kullanılabilen şeffaf plakları tercih etmeye başladık. Peki bu şeffaf plak tedavisi her yaşta yapılabilir mi, kullanılabilir mi ve her bozukluğu düzeltebilir mi? Evet, şeffaf plak tedavileri 7'den 70'e kadar her yaşta hastalarımız için, her bozuklukta olan tedaviler için kullanılabiliyor. Tabii bazı tedavilerde bizim ağız dışı ortopedik aparatlarımız oluyor. İşte küçük yaşlarda bir takım alt çenesi geride olan problemler oluyor ortopedik olarak. Onların büyümesini fonksiyonel olarak hızlandırabilmesi için bir fonksiyonel aparatlar oluyor. Bunlarla kombine kullanılabiliyor. Bazen tellerle kombine kullanılabiliyor. Ama şeffaf plaklar bir ortodontik tedavi yöntemidir. Bu ortodontik tedavi yöntemini de biz artık günümüzde hemen hemen tüm tedavilerde uygulayabiliyoruz. Evet. Hocam peki tel tedavisine göre şeffaf plak tedavisinin avantajları nelerdir? Bunlardan da bahsedelim izleyicilerimize. Evet. Tel tedavileri biliyorsunuz uzun süreli tedavilerdir. Yaklaşık teller takıldığı zaman 2 sene, 1,5 sene, bazen 3 sene kadar ağızda kalabiliyor. Tabi bu dişlerin üzerine tek tek yapıştırılan tedaviler ve braketler olduğu için birincisi kötü bir görüntü oluyor. Ve bu teller metaller ve dişlerin tellerin birbirinin içerisinden geçmesiyle oluştuğu için birazcık fazla kuvvetler veriyor ve dişlerde ağrı oluşabiliyor. Görüntüsü kötü. Bir şeyleri yemek için çıkartamıyorsunuz. Yani şeffaf plakları bir şeyleri yemek istediğiniz zaman ya da bir önemli işiniz var, toplantınız var, çıkartabiliyorsunuz. Kutusuna koyup, cebinize koyup, önemli bir işiniz varsa, toplantınız varsa toplantınıza, düğününüz varsa düğününüze, önemli bir etkinlikte şeffaf plakları çıkartıp cebinize koyabiliyorsunuz. Özellikle yemek yerken, dişlerimizi fırçalarken bunların çıkarılabilir olması çok büyük avantaj. Çünkü onları çıkarttığımız zaman istediğimizi yiyip içebiliyoruz. Evet. Tellerde bunlar böyle değil. Tellerde her şeyi yememe gibi bazı diyet listeleri veriyoruz. Özellikle sert bir şeyler yemeyin, kırabiliyorsunuz çünkü o telleri. Kırıldığı zaman o teller yanağının içine batabiliyor. Doktora bir ortodonti uzmanına gidinceye kadar acı verebiliyor. Acı verici. Tabii çok fazla kuvvet uygulandığı için, teldeki kuvvet miktarı ayarlanamadığı için bir ağrı, sızı vesaire gibi şeyler olmak durumunda kalıyor. Çürük oluşuyor. Tellerde çürük oluşması kaçınılmaz oluyor. Hele bir de uzun süreler, uzun seneler kaldığı zaman mutlaka teller çıktığı zaman çürüklerle de biz karşılaşıyoruz. Bunun için tabii biz tel tedavisinin de yıllardır kullandığımız bir yöntem. Onun da avantajlı olduğu durumlar var ama artık biz yavaş yavaş şeffaf plak tedavisine geçiyoruz. Çünkü dişleri düzelteceğiz derken çürütülmesi de ciddi manada kötü oluyor. Evet. Peki hocam yurt dışından gelen hastalarınızda şeffaf plak uygulaması yapılıyor mu? Yani dışarıdan kontrolle yönetilecek bir işlem mi? Tek defaya mahsus mu yapılıyor bu plak? Evet, şeffaf plağın birçok avantajları var. Bir tane avantajlarından bir tanesi de çok fazla gelip gitmeye gerek yok. Süreci birazcık bahsedeyim. İlk önce dijital olarak bir ölçü alıyoruz. Dijital olarak aldığımız ölçünün hemen sonunda bir 3D olarak bir simülasyon gösterebiliyoruz bitmiş halini. Bunun üzerinde bir gülüş tasarımı yapılabiliyor. Ve üzerinde bitmiş halini görebiliyorsunuz. Ve ne zaman biteceği belli. Kaç plak geleceği belli. O plakları birer hafta aralarla değiştirerek kullanılıyor. Ve bunları da yurt dışından gelen hastalarımıza rahatlıkla verebiliyoruz. Niye? Çünkü yurt dışından hastamız geliyor. Ağzınız için taramasını yapıyoruz. Plaklarını bir hafta içerisinde eğer buradaysa ona teslim ediyoruz veya kargoyla gönderebiliyoruz. Nasıl kullanılacağıyla ilgili onlarla video konferans yapabiliyoruz. Onlar paketi açıyorlar, kullanmaya başlıyorlar plaklarını.
1 hafta, 2 hafta, 3 hafta. Tedavisi bittikten sonra da retansiyon amacıyla belki son planı kullanmaya devam ediyor veya buraya geldiği zaman tekrar kontrol edebiliyoruz. Ortodontik tedavilerde, tel tedavisinde sürekli gelinip gidilmesi gerekirken, her ay gelinip gidilmesi gerekirken şeffaf plaklarda hemen hemen ilk başta bir ziyaret gerekiyor. Evet. Bir de en son bittiği zaman bir ziyaret gerekiyor. Bunu ayarlayabiliyoruz. Bunun için mesela yurt dışından bir hastamız geldi. Biz şeffaf plaklarını ona veriyoruz veya gönderiyoruz arkasından. Onlar tedavilerini tamamladıktan sonra tekrar buraya geldikleri zaman tedaviler bitmiş oluyor. Evet. Bu dijital dediğiniz kısımda hata riski olmadığı için bu şekilde yurt dışında olsun, Evet. şehir dışında olsun o plak kişinin tam mekanizmasına uygun yapılmış Evet, oluyor. şimdi biz diş hekimliğinde 3D teknolojileri en çok kullanan bölüm ortodonti bölümü. Bu ortodonti bölümüyle biz dijital olarak aldığımız ölçü, kamerayla alınan ölçüde en ufak bir hassasiyet bozukluğu olmuyor. En ufak bir hata riski yok. Bunun için aldığı zaman ağzına kolayca kendi takabiliyor. Tamamen oturuyor, hiçbir hata payı söz konusu değil. Zaten bir tane plak gelmiyor. Bir sürü plak geldiği için ve onu değiştirdiği için yani kullanılması nasıl, aynı bir ilacı işte bir hafta bunu al, bir hafta bunu al, nasıl işte bir kullanım talimatı varsa o kullanım talimatlarını veriyoruz. Nasıl kullanılacağını veriyoruz. Tabii her hastanın nasıl kullanacağı farklı oluyor. Onları biz söylüyoruz. Dizaynını biz yapıyoruz. Biz ortodonti uzmanları olarak artık böyle telleri bükerek, her hastada tel takarak bükerek değil de bilgisayar başında dijital plan yaparak ve işte hastayla belki online olarak konuşarak bu işi yürütüyoruz. Bunu da pandemiden sonra bu çok tabii dijital video konferans, dijital görüşme ve dijital online randevular şeklinde çok hayatımıza girdi. Evet. Ondan sonra devam eder hale gelince yurt dışına gelen hastalar da bunu çok fazla kullanmaya başladık ve çok rahat ediyorlar. Dişleri onlara verdiğimiz plaklarla onlar kullandığı müddetçe düzeliyor. Bittiği zaman da bakıyoruz ki güzel, gayet düzelmiş. Ondan sonra tedavisini bitiriyoruz. Çok güzel. Peki hocam ortodonti tedavisi bittiğinde yani plak tedavisi bittiğinde bunun geri dönme riski var mı? Yani bozulma riski var mı? Evet, yani ortodontik tedavinin en büyük problemlerinden bir tanesi relapse dediğimiz. Biz dişleri çok hızlı bir şekilde düzeltiyoruz. Güzel sonuçlar alıyoruz. Hastalarımız son derece mutlu ama birkaç ay geçiyor. Bakıyoruz ki dişler geri dönmeye başlamış. Neden geri dönmek istiyor? Çünkü dişler kemiğin içerisinde bir miktar hareket ettiği zaman o bağlı olduğu, köklerin olduğu yerlere tekrar geri dönme eğiliminde oluyor. Tabii her diş geri dönecek anlamına gelmiyor. Bunu bir müddet korumak gerekiyor. Nasıl işte kolunuz kırıldığı zaman bir alçıya alıyorsunuz, birkaç ay o kemiğin kaynaması için bir periyot süreç gerekiyor. Telde de öyle. Ortodontik tedaviden sonra, dişler düzeldikten sonra bizim ortodontik tedavide dişlerin geri dönmemesi için aynı alçıya alma gibi işte bir takım kalıplar veriyoruz. Veya çok ince bir tel yapıyoruz içeride gözükmeyecek şekilde, o kalıp şeklinde dişleri koruyacak şekilde bir müddet işte 1 sene veya 2 sene bu koruma aparatlarını takmasını istiyoruz. Ondan sonra bozulma çok daha az oluyor. Bozulma riski çok daha az oluyor. Bu bütün ortodontik tedavilerde geçerli. Şeffaf plaklarda birazcık daha farklı durum. Şeffaf plaklarda bozulduğu zaman bile bir takım garantiler var. Yani tabii o bozulmaya karşı firmaların verdiği bir garantiler var. Buna da hizmet süresi diyoruz biz. Mesela 2 sene içerisinde, 3 sene içerisinde veya 5 sene içerisinde tekrar bir bozulma olma durumunda tekrar ücretsiz plak alınıp bir bozulma durumunda tekrar verilebiliyor. Bu da inanılmaz derecede memnuniyeti arttırıyor. Bir bozulma düşünsenize inanılmaz derecede güzel olduğu ama ufacık bir bozulma bile sizi rahatsız edebilir. Hemen tekrar makineye dijital olarak taramaya giriyor. Tekrar plaklar geliyor. Belki birkaç ek plak geliyor. O ek plaklarla tekrar biz düzelmiş haline getirebiliyoruz. Hastalarımız da gerçekten bu noktada çok memnun oluyorlar. Bir de çok hızlı düzeliyor şeffaf plaktan. Tel tedavisine yaklaşık 2 sene, 3 sene, 1 sene, 1,5 seneden aşağı çok fazla çıkmaz. Ama şeffaf plaklarda kuvvetleri biz ayarlayabildiğimiz için, dokular da ona göre reaksiyon verdiği için 3 katı, bazen 4 katı daha hızlı olabiliyor.
Bittikten sonra da yani korumaya, bozulmaya karşı olan bir garantisi oluyor. Onun için hızlanması, hayatımızdaki hayat çok hızlı geçiyor. En önemli şey bizim için zaman. Gençlik çağımızın en güzel zamanlarında tel tedavisini senelerce takmak, ağzımızda onlarla gezmek, dişlerimizin çürümesi tabii inanılmaz bir zaman kaybı, süre kaybı. Bunun maddi olarak tabii ki ölçülemez boyutu. Kesinlikle. Hızlı bir şekilde dişleri çürütmeden, konforlu, çok fazla doktora gidip gelmeden düzeltilmesi ve bittiği zaman nasıl olacağını da dijital olarak görmeniz. Bittiği zaman beğenmediğiniz durumda bile o ek plaklarla biz tekrar yapıyoruz. Yani beğenme garantili sonuna kadar. Yani bozulduğu zaman bozulma garantili. Bu şekilde olduğu zaman da memnuniyet inanılmaz derecede artıyor. Tabii ki yani tıbbın tedavinin garantisi var demek apayrı bir şey. Peki hocam dijital kısımdan az önce bahsettik. Bir de gülüş tasarımı demiştiniz. Bu kısmı biraz daha açalım mı? Gülüş tasarımını ve dijital tasarımı nasıl yapıyorsunuz kliniğinizde? Şimdi bu en önemli kısım zaten dijital tasarım. Ben hep şundan bahsediyorum. Diş hekimliğinin mimarisi, mühendisliği ve ortodonti bilim dalıdır. Ortodonti diş hekimliğinden sonra 4 sene, 5 sene daha uzmanlık dalıdır, okunur. Ve burada biz bu tamamen mekanik tasarlamayı, çene oklüzyonunu, ortopedik stabiliteyi, ısırdığınız zaman düzgün basmayı, bunların hepsini tasarlamamız gerekiyor. Bunları tasarlamadan yapılan bir ortodontik tedavi sonucunda eklem rahatsızlıkları, baş boyun rahatsızlıkları ve diş sıkma, diş gıcırdatma, dişlerin köklerinde rezorpsiyonlar, diş kayıplarına kadar gidecek, periodontal problemlere kadar gidecek bir sürü problem oluşuyor. Onun için en önemli kısım tasarım kısmı. Tasarımı da yapan ortodonti uzmanı. Ortodonti uzmanı aynı bir mühendis gibi bütün stabil olan dengeleri bilgisayarda bir simülasyon yaparak, çalışarak bir inşaat projesi gibi aynen ısırdığı zaman mekanik olarak nasıl olacak hepsini tasarlıyor. Bu bir 3-4 gün sürüyor. Bayağı bir üzerinde oturup uğraşıyoruz. Daha sonra bunu hastamızın fotoğraflarına oturtturuyoruz ve bitmiş projeyi güldüğü zaman nasıl olacak baştan gösteriyoruz. Bakın, güldüğün zaman böyle olacak. Bakıyor, bu gülüş bana çok uymadı, bunu biraz daha düzeltelim, üst dişlerim biraz daha gözükebilir mi vesaire dediği noktada onu da tasarlayabiliyoruz. Aynı eskiden mimarlar böyle maket bıçaklarıyla maket yaparlardı, belki bilirsiniz. Sonra bir program çıktı, 3 boyutlu, bir anda bütün dizaynını, bütün statiğini, bütün dinamiğini o 3 boyutlu programda yapar hale geldiniz ve bir gözlük takarak evinizi daha başlamadan tasarlayıp koltuğunuzun rengine kadar nasıl olacak, yaşam alanınızı nasıl teknolojiyle tasarlayabiliyorsunuz. Şimdi gülüşünüzü de tasarlayabiliyoruz. Teknolojinin geldiği nokta. Hastanın beklentisini de aynı zamanda görmüş oluyorsunuz. Tabii yani şimdi tel tedavisinde kimse size nasıl olacak baştan gösteremiyor. Sonuçta 2 sene, 3 sene sürüyor. Yani hani bu kadar oluyor dendiği zaman ona hiçbir şey diyemiyorsunuz. Şeffaf plağın yaramazlığı da arada çıkarıp bakabiliyor olmak. Ya şöyle o da güzel, o da aslında işin iyi tarafı. Çünkü hani birazcık bazı insan otellerden sıkıldığı zaman çıkartamıyor. Ama şeffaf plağı istediğiniz gibi çıkartabilirsiniz. Birazcık koyarsınız kenara. Ondan sonra az kullandığınız zaman belki biraz daha süreyi uzatırsınız. Bir hafta değil de 10 gün, 15 gün takabilirsiniz. Onu ayarlayabiliyoruz. Bittiği zaman eğer ki hani o az kullanmaya bağlı bir problem oluşursa ek plak isteyebiliyoruz. Evet. Yani onun için bu tabii ki kullanmaya bağlı, programlanabilir yani. Şimdi peki hocam, adı üzerinde şeffaf diyoruz ya, şeffaf plak. Biri de telde. Evet. Bu kadar naif bir işlem dişleri nasıl düzeltebiliyor? Evet. Ya tabii en büyük soru bu oluyor bize. İlk başta teller çıktığı zaman 1950'li yıllarda çıkıyor tel tedavisi. Ortodontik tedavinin dişleri düzeltebileceği ilk Amerika'da çıktığı zaman ortodonti doktorlarına, diş hekimlerine hayır onlar büyücü, dişler düzelmez, kemiğin içinde dişler nasıl hareket edecek diye insanların aklına yatmadığı gibi. Tıp için bile bu yorum geliyor. Evet tabii şimdi ondan sonra biz tel takarken yıllar önce 20 sene önce tel takarken anneler babalar o diş hayatta düzelmez, nasıl düzelecek, o tel onu düzeltir mi derken düzeldiği zaman şaşırdığı gibi. Şimdi şeffaf plakta ne kadar ince ve onu nasıl düzeltiyor gibi sorular geliyor. Biz hep bunu yani hani ortodonti ilk çıktığından beri bu soruyla karşılaştık. Çünkü kemiğe bağlı nasıl düzelecek diye insan merak ediyor. Şöyle dişe ufak bir kuvvet verdiğiniz zaman ve bir müddet verdiğiniz zaman, belirli bir süre verdiğiniz zaman
o diş hareket etmeye başlıyor. Bunu nasıl size anlatayım? Mesela süt dişleri nasıl düşüyor ve yeni dişler geliyor? O dişler kemiğin içerisinde hareket edebiliyor. Bunu biliyoruz. Dişler de bir kuvvet geldiği zaman hareket edebiliyor. Mesela diş çektirmişsiniz, o dişler kayabiliyor. Hareket edebiliyor demek bu. Ve biz bunu nasıl hareket ettiriyoruz? Belirli süre belirli bir kuvvet uygulanması gerekiyor. Ne kadar bir kuvvet uygulanması gerekiyor? İşte 10 gram, 20 gram bir kuvvet uygulanması gerekiyor. Bir 10 gram, 20 gram kuvveti işte günde 15 saat boyunca uygulatabilirseniz siz o diş hareket ediyor. Biz bunu şeffaf plaklarla kuvvetin miktarını bilgisayarla ortamda bilebiliyoruz. Telde de bir kuvvet uygulanıyor ama o telde uygulanan kuvvetler bazen çok aşırı kuvvetler olabiliyor. Baskılar aşırı olabiliyor. Onu ölçemediğimiz için o zaman telde oradaki dokuda bir kanlanma bozukluğu oluyor ve o kanlanmanın tekrar gelmesi için bir 30-35 gün süre geçmesi gerekiyor o dokunun iyileşmesi için. Onun için tel tedavileri uzun sürüyor. Ama şeffaf plakta böyle bir hiyanizasyon dokusu diyoruz biz, ölü doku oluşmadığı için ve kuvvetler ayarlanabildiği için, esasında çok hafif kuvvetler uygulayabildiğimiz için, zaten o dişin hareketi için çok hafif kuvvet uygulanması gerekiyor. Bunu uyguladığımız zaman çok hızlı düzeliyor. Hocam çok teşekkür ederiz. Çok faydalı bilgiler verdiniz. İyi ki geldiniz. Ben teşekkür ederim. Evet, 8'e Sağlık'ta bugünkü misafirimiz ortodonti uzmanı Profesör Doktor Mehmet Oğuz Öztoprakide. Kendisiyle şeffaf plak tedavilerinden, ortodonti süreçlerinden bahsettik. 8'de Sağlık kaldığı yerden tüm hızıyla devam ediyor.